Türkiye'de işsizlik oranlarından bahsetmek çoğu zaman sıkıcı bir konu gibi gelir. Ama bir düşünün, bu rakamlar sadece sayı değil, binlerce belki milyonlarca hikayeyi temsil ediyor. Kim bilir, belki sizin ailenizden birinin, belki de bir arkadaşınızın hayatındaki zorlukları anlatıyor. Bugün Türkiye'nin yıllara göre işsizlik oranlarını sadece rakamlarla değil, bu hikayelerin ışığında inceleyeceğiz. Hatırlıyorum da eskiden haberlerde işsizlik oranı denince genelde son bir ayın ya da yılın verilerini konuşuyorduk. Oysa işsizlik oranı bir ülkenin sadece ekonomisini değil, aynı zamanda insanların umutlarını, hayallerini ve bazen de hayal kırıklıklarını yansıtan bir ayna gibidir. 1990'lar dönemine geldiğimizde Türkiye için ekonomik reformların, özelleştirmelerin ve bir yandan da istikrarsızlığın damga vurduğu dönemdi. 1994 ekonomik krizi Türk lirasının ciddi bir devalüasyona uğramasına neden oldu. Bu dönemde işsizlik oranı %8 seviyelerindeydi. Ancak sadece oranlar değil, işsizliğin doğası da değişmeye başlamıştı. Tarımdan sanayiye ve hizmet sektörüne geçiş birçok insanı iş gücünden dışarı itti. 2001 ekonomik krizine geldiğimizde ise Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük finansal krizlerinden biriydi. Bankacılık sistemi çökmüş, enflasyon %70'lere fırlamış ve işsizlik oranı %10'u geçmişti. Hatırlarsanız o dönemde hükümet değişiklikleri, siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik reformlarla birlikte işsizliğin sonuçları günlük hayatı doğrudan etkiliyordu. İnsanlar sokakta iş arıyor, gazetelerde iş ilanlarını karıştırıyorlardı. 2008'in küresel ekonomik krizi. Dünyanın dört bir yanını etkileyen bu kriz Türkiye'yi de vurmuştu. İşsizlik oranı bir anda %14 seviyelerine çıkmıştı. Bu dönemde sanayi üretimi durmuş, ihracat azalmış ve birçok işletme kapısına kilit vurmuştu. Hatırlıyorum da bu dönemde televizyonlarda işsizler ordusu tabiri sık sık kullanılırdı. Ama işin ironi tarafı Türkiye'de bu oranlar bir süre sonra normal kabul edilmeye başlandı. 2020'lere yaklaşırken Türkiye'nin işsizlik sorunu daha da karmaşık bir hal aldı. Özellikle üniversite mezunu genç işsizliği tamamen dikkat çekiyordu. Bulduğumuz işlerden de çıkartılıyoruz. O bölüm 17 üniversitede var. Her yıl mezun vermeye de devam ediyorlar ama Sağlık Bakanlığı onları tanımıyor. Aldığın diploma geçersiz bir diploma. O yüzden seni işe alamam diyor. İzmir'de özel bir hastaneye başladım. Yaklaşık bir ay kadar da çalıştı ama sonra Sağlık Bakanlığı'ndan bir yazı geldi. Diploması geçersizdir, lütfen iş akdine son verin denildi. O günden beri de garson olarak çalışıyor. OECD raporlarına göre Türkiye'de genç işsizliği %25'e kadar çıkmıştı. Bu her 4 bir gençten birinin işsiz olduğu anlamına gelmiyor. Düşünsenize, yıllarca okuyup bir diploma almak ve ardından iş bulamamak. İşte bu dönemde beyin göçü kavramı daha sık konuşulmaya başlandı. 2020 yılında pandemiyle birlikte Türkiye'de işsizlik oranı %13,4'e ulaştı. Ancak bu sadece görünen işsizlikti. Çalışma saatleri azaltılan, ücretsiz izne çıkarılan ya da kayıt dışı çalıştığı için işsiz sayılmayan yüz binlerce insan da vardı. Pandemi, işsizliğin doğasını da değiştirmişti adeta. Dijital dönüm hızlandı ancak bu dönüşüm her sektörü kapsamadı. Özellikle küçük işletmeler ve hizmet sektörü çalışanları bu dönemde büyük kayıplar yaşadı. Son yıllarda sıkça gündeme gelen konulardan biri de gençlerin iş beğenmediği yönündeki tartışmalar. Bazı işverenler gençlerin zor ve emek yoğun işlerden kaçındığını, masa başı işleri tercih ettiğini söylüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin bu konuda yaptığı bir açıklama dikkat çekmişti. Türkiye'de işsizlik dışında bir de iş beğenmeme problemi var. Gençler zor işleri değil, masa başı işleri tercih ediyor diye söylemişti. Peki gençler bu konuda ne diyor? Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda gençler, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle bazı işleri kabul etmediklerini ifade ediyor. Gençler iş beğeniyor aslında ama sadece sömürülmek istenmiyor. Yani şöyle, bence artık gençlerde tahammül kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz. Çalıştığınızın karşılığını alamıyor musunuz? Yani asgari ücret alıyoruz karşılığında ve ben bunun hak ettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Örneğin asgari ücretle 12 saat çalışmayı gerektiren işlerde çoğu genç bunun karşılığını alamadığını düşünüyor. Bu da aslında işverenlerin beklentileriyle gençlerin talepleri arasında bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor.
Ya var ya, o kadar hiçbir şeye hevesim kalmadı ki. Yemin ederim bak, hiçbir şey yapasım gelmiyor ya. İşe gidiyorsun mesela, para kazanıyorsun çok şükür. Hiçbir şey yetmiyor. Para aldı, bitti ya, para bir anda bitiyor. Hani nereye gittiği de belli değil ha. Hayal kuramaz olduk. Ülkenin gençleri perişan halde ya. Allah belan versin var ya. Bak şu anda bu çektiğim video hayatımdaki en anlamlı video olabilir. Hani 2-3 senedir sosyal medyada videolar paylaşıyorum falan. Ama ben zerre hiçbir şeye hevesim kalmadı ya. İnanılmaz mutsuzuz yani. Dalıyoruz gidiyoruz böyle. Yarım saatte bir boşluğa dalıyorsun. Acaba geleceğim ne olacak? Ülke nereye gidecek? Daha ne kadar kötü olabilir? Vallahi hiçbir şey hevesimiz yok. Mutsuzluktan öleceğiz, Kur'an çarpsın ya. Artık bunun bir sonu gelmeli artık ya. Bu tartışma işsizlik sorununun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyo-kültürel boyutları olduğunu da ortaya koyuyor. Öyle ya, işsizlik sadece bir iş bulamama sorunu değil, aynı zamanda o işin hayat standartlarını karşılamaması meselesi de olabilir. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin işsizlik oranı %8,6'da. Ancak bu rakamın ardından büyük farklılıklar var. Mesela Hakkari gibi doğu illerde işsizlik oranı %20'nin üzerinde. Bu sadece iş imkanlarının değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın yetersizliğini de gösteriyor. Öte yandan Sinop gibi daha küçük ve istikrarlı bölgelerde işsizlik oranı %4,8 seviyeleri. İşsizliği yalnızca ekonomik bir sorun olarak görmek yetersiz kalıyor. İşsizlik aynı zamanda psikolojik, sosyolojik ve hatta politik bir mesele. İnsanlar işsiz kaldıklarında sadece gelirlerini değil, topluma olan aidiyetlerini de kaybediyorlar. İşsiz bir genç geleceğe olan inancını kaybedebilir. Bir baba ailesine bakamadığı için kendini değersiz hissedebilir. Peki bu sorunları çözmek için ne yapılabilir? İşte bazı temel öneriler verebilirim. Mesela eğitim reformu. Eğitim sisteminin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Özellikle teknoloji, mühendislik ve dijital beceriler gibi alanlarda daha fazla yatırım yapılmalı. Bölgesel kalkınma. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine daha fazla yatırım yapılmalı. Sadece altyapı değil, iş imkanları da arttırılmalı. Kadın istihdamı. Mesela kadınların iş gücüne katılım oranı hala düşük. Bu oran arttırılmadan işsizlik sorununu çözmek mümkün değil. Girişimcilik destekleri. Genç girişimciler için daha fazla teşvik ve destek sağlanmalı. Böylece yeni iş imkanları yaratılabilir. Konuyu daha fazla uzatmadan son söze gelecek olursak, hani bazı konular izlenir, bazı konular okunur dedim ya. İşte işsizlik oranları gibi konular da sadece istatistiklerle anlatılmamalı. Çünkü bu bireylerin hayat hikayesi, Hakkari'de atanamayan bir öğretmenin mücadelesi, İstanbul'da pandemi döneminde işini kaybeden bir tekstil işçisinin hikayesi. Bunların her biri rakamların ardındaki gerçekler. Türkiye'nin işsizlik hikayesi sadece geçmişteki krizlerle değil, gelecekteki umutları da şekillendirecek. Belki siz iş arayan bir gençsiniz ve bu rakamların ne anlama geldiğini zaten çok iyi biliyorsunuz. Belki bir işverensiniz ve istihdam yaratmanın ne kadar zor olduğunu her gün hissediyorsunuz. Ya da sadece bir izleyicisiniz ve bu konu hakkında yeni bir şey öğrenmek istediniz. Kim olursanız olun, şu sorularla ayrılalım. İşsizlik sadece bir ekonomik sorun mu? Yoksa toplumun geleceğini belirleyen büyük bir mesele mi? Bu hikayeyi değiştirecek olan bir reform mu? Bir politika mı? Yoksa bireylerin çabası mı olacak? Ve en önemlisi, bu hikayede sizin rolünüz ne olacak? Cevaplarınızı ben bilemem. Ama bu konuda düşünmek bile başlı başına önemli bir adım olabilir. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, bu hikayeyi değiştirecek bir kişinin bile katkısı düşündüğümüzden çok daha değerli olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve unutmayın ki seviliyorsunuz.